Tarih 21 Ekim 1978. Saat akşam 19:12. Telsizde bir cızırtı, sonra sonsuz bir sessizlik. 20 yaşında bir pilot saniyeler içinde gökyüzünden silindi. Yere çakılmadı, havada patlamadı. Sadece yok oldu. Arkada bıraktığı tek şey havacılık tarihinin en kan donduran telsiz kaydıydı. O bir uçak değil. Saat akşam 18:19. Morabbin Havalimanı. Frederick motoru çalıştırdı. Hedef King Adası'ydı. Basit bir kargo uçuşu. Biraz deniz ürünü alıp dönecekti. Frederick acemi değildi. Sınıf 4 aletli uçuş yetkisi vardı. Toplam 150 saat uçuş tecrübesi. Gece uçuşlarında kendince deneyimliydi. Uçak Cessna 182L mükemmel durumdaydı. Hava şartları kusursuzdu. Hafif bir rüzgar, açık bir gökyüzü. Görüş mesafesi neredeyse sonsuzdu. Bas Boğazı üzerinden uçuyordu. Avustralya'nın en tehlikeli su yollarından biri. Ama o gece deniz sakin bir ayna gibiydi. Melbourne uçuş servisiyle iletişim halindeydi. Kuledeki operatör Steve Roby, işinde usta bir adam. Her şey plana uygun ilerliyordu. Ta ki saat akşam 19:06'ya kadar. Telsizin mandalına basıldı. Melbourne, burası Delta Sierra Juliet. 5000 fitin altında uçan bir uçak var mı? Robbie radara baktı. Ekran tertemizdi. Bilinen hiçbir trafik yok. Frederick duraksadı. Sesi titremeye başlamıştı. Bana doğru geliyor. Büyük bir uçak. Robbie uçağın tipini sordu. Frederick cevaplayamadı. 4 parlak ışığı var. İniş farlarına benziyor. Cisim hızla Frederick'in üzerinden geçti. Çok yüksek bir hızla. Robbie askeri uçuşları kontrol etti. Hayır, gökyüzünde sadece Frederick vardı. En azından radarın söylediği buydu. Ama Frederick onu kendi gözleriyle görüyordu. Şimdi üstümde dönüyor, benimle oynuyor. Saat akşam 19:10. Frederick'in sesi artık korku doluydu. Uzun, parlak metalik bir yüzeyi var. Cisim bir anda ortadan kayboldu. Robbie derin bir nefes aldı. Bittiğini sandı. Ama 2 dakika sonra cisim geri döndü. Bu kez doğrudan Frederick'in üzerine doğru geliyordu. Şimdi tam tepemde asılı duruyor. Ardından uçak sarsılmaya başladı. Motor öksürüyordu. Frederick durumu bildirdi. Motor kaba çalışıyor. Robbie'nin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Sadece dinliyordu. Saat akşam 19:12. Frederick o son tüyler ürpertici cümleyi kurdu. O bir uçak değil. Mikrofon açık kaldı. 17 saniye boyunca tuhaf, mekanik bir kazıma sesi duyuldu. Sanki metal metale sürtüyordu. Sonra bağlantı tamamen koptu. Tarihin en büyük arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait P-3 Orion uçakları havalandı. 8 sivil uçak ve onlarca gemi katıldı. 1000 mil kareden fazla alan tarandı. Denizde bir yağ lekesi bulundu. Umutlar yeşerdi. Ancak analiz sonucu yıkıcıydı. Uçak yakıtı değildi. 4 gün süren aramanın ardından sonuç dondurucuydu. Bir metal parçası yok. Bir can yeleği bile yok. Hiçbir şey yok. Resmi makamlar olayı kapatmak zorundaydı. Veya buna mecbur bırakıldılar. Teorilerini sundular. Uzaysal yönelim bozukluğu, namı diğer ölüm spirali. Buna göre Frederick baş aşağı uçtuğunu fark etmemiş, denizin yansımasını başka bir uçak sanmıştı. Ve uçağıyla sulara çakılmıştı. Mantıklı geliyor değil mi? Peki Cessna 182 baş aşağı uçarken motoru durmadan nasıl uzun sürede havada kalabilirdi? Frederick'in gördüğü o 4 parlak yeşil ışık neydi? Ve en önemlisi, bir uçak okyanusa çakılırsa mutlaka iz bırakır. Ama okyanus onu yutmamıştı. Olayın hemen ardından şok edici bir kanıt ortaya çıktı. Tesisatçı Roy Manifold o akşam güneş batmadan 20 dakika önce denizin fotoğraflarını çekmişti. Fotoğraflar banyo edildiğinde kan dondurucu bir detay belirdi. Karelerin birinde sudan hızla yükselen, yoğun bir egzoz bulutu bırakan tuhaf bir kütle vardı. Analizler nesnenin bir bulut veya kamera hatası olmadığını doğruladı.
ve saatte binlerce kilometre hızla hareket ediyordu. Frederick Valenti insanlığın sınırının ötesine geçti. Bilinmeyenle yüzleşti ve bedelini varlığıyla ödedi. Bugün Bas Boğazı'nın suları hala aynı sessizlikte dalgalanıyor. Peki ya sen gecenin bir yarısı etrafında sadece karanlık varken telsizin de o cızırtıyı duysan ne yapardın? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta yeni bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.